Bu videoda sayfa 14'teki 3 numaralı çizimi yapacağım. Şablon dosyasıyla yeni bir dosya oluşturuyorum. Çizime buradaki çemberler ile başlayacağım. Küçük çemberin yarıçapı 20, büyük çemberin yarıçapı 30. Çember, merkez nokta, yarıçap 20. Komut tekrarı için Enter, merkez nokta 30. Sağ taraftaki çember ve yay, çemberin çapı 20, yayın yarıçapı 20. 2 tane çember çizeceğim. Çember komutu. Buradan referans alacağım. Merkez noktasını gördüm. Tıklamadan fareyi sürüklüyorum. Aradaki boşluk 76. Çap 20 olduğu için yarıçap 10. Enter komut tekrarı. Aynı merkez nokta. Yarıçap 20. Buradaki çember ve yayların ölçüleri buradakiyle aynı. O yüzden buradan kopya alacağım. Seçiyorum. Copy komutu. Baz noktası merkez noktası olacak. Sonra hedef noktayı bulmak için TK komutunu giriyorum. Başlangıç noktası merkez nokta olacak. Fareyi sola sürüklüyorum. Bazen bu şekilde sola geçmiyor. Ancak biraz hareket ettirince geçti. Eğer sola geçmiyorsa fareyi aşağı hareket ettirip bu şekilde de kullanabiliriz. Dikey ölçü burada belirtmiş 46. Yatay ölçü 138. Hedefe ulaştım. İşaretlemek için Enter. Kopyalama işlemi gerçekleşti. Başka kopyalama olmayacak. Enter ile çıkıyorum. Yarıçapı 46 olan 2 tane yay var. Bunların merkez noktası burası. Çember olarak çizeceğim. Çember, merkez noktası, yarıçap 46. Çemberleri düz teğet çizgiyle birleştireceğim. Çizgi, kontrol tuşuna basıyorum. Sağ tıklıyorum. Tanjant. Çember üzerinde tıklıyorum. Yine kontrol, sağ tıkla, tanjant, çemberi seçiyorum. Enter. Aynı işlemi aşağıda uygulayacağım. Enter, kontrol, sağ tıkla, tanjant, çember, kontrol, sağ tıkla, tanjant, çember. Enter. Buradaki yaylar R19'luk yay ile birleştirilmiş. Bunu fillet komutuyla kolaylıkla oluşturabiliriz. Fillet, sağ tıklıyorum, radius, yarıçap için. Yarıçapı 19. Sonra çemberleri seçiyorum. Yay oluştu. Burada R122'lik teğet yay var. Bunu fillet komutuyla oluşturamayız. O yüzden çember komutunu kullanacağım. Listeyi açıyorum. Tanjant, tanjant, radius tıklıyorum. Teğet olacak nesne. Buradan tıklıyorum. Biraz uzak noktadan. Sonra diğer teğet olacak nesne. Bunu da uzak noktadan tıklıyorum. Sonra yarıçap 122. Çemberlere teğet çember oluştu. Fazlalıkları atacağım. Trim. Enter ile komutu sonlandırıyorum. Eksenleri çizeceğim. Eksen komutunu kullanacağım. Sağ tıklıyorum. Çıkıntı miktarını ayarlayacağım. Şu an varsayılan olarak 3. 5 giriyorum. Nesne seçmek için Enter. Sonra eksen eklenecek nesneleri seçiyorum. Bu 3 yayı seçmem yeterli. Enter. Escape ile çıkıyorum. Burada 2 eksen çizgisi var. Bunları join ile birleştiriyorum. Bunu uzatacağım. Extend komutu. Enter. Çıkıntı için lengthen kullanıyorum. 5. Buradaki eksen çıkıntıları fazla. Onları kırpıp sonra uzatacağım. Trim. Şurada küçük bir parça var. Siliyorum. Çıkıntı için lengthen komutu. Delta seçeneği. Çıkıntı miktarı 5. Çizgi uçlarını tıklıyorum. Enter. Çizim tamamlandı. Video kaydı olmadan ölçülendirmesini yapacağım. Çizim ve ölçülendirme tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.